Bu sessizlik size de ağır geliyor mu? Telefon çalmıyor, kapı açılmıyor ve siz hiç kimseye söylemeden içinizden şu cümleyi mi geçiriyorsunuz? Ben nerede yanlış yaptım? Belki de sorun siz değilsiniz. Belki bu yalnızlık sandığınız gibi bir eksiklik değil. Yıllarca herkes için güçlü oldunuz. Herkesi düşündünüz. Herkes için koştunuz. Ama şimdi her şey durduğunda ilk kez kendinizle baş başa kaldınız. Ve işte tam burada hayat size bir soru soruyor olabilir. Bu sessizlikten kaçacak mısınız? Yoksa onu dinleyecek misiniz? Çünkü bu videoda yalnızlığın neden bazen bir ceza gibi hissettirdiğini ama aslında neye çağırdığını ve insanın bu çağrıyı duyduğunda içinde neyin değiştiğini konuşacağız. Eğer siz de bazen yalnız mıyım yoksa sadece kendimle mi kaldım diye düşünüyorsanız lütfen bu videodan ayrılmayın. 1. Yalnızlığın ceza değil, bir çağrı olabileceğini fark edin. Yalnızlık çoğu zaman kapıyı sessizce çalan bir duygu gibi gelir. İlk önce hafif bir kırgınlık. Sanki hayat sizden bir şey eksiltmiş ve geriye yalnızca sessizlik bırakmış gibi. İnsan kendi kendine fısıldar. Demek ki bu yaşa kadar yeterince iyi olamadım. Herhalde artık sevilmeye layık değilim. Galiba kimsenin aklına gelmiyorum. Gibi bir iç ses hep aynı yere götürür. Bu bir ceza. Ama ya yıllardır sandığınız şey aslında hiç de öyle değilse? Ya yalnızlık, hayatın size doğru uzattığı nazik bir davetse? Bir durup kendinizi duymanız için verilen bir aralıksa? Belki de yalnızlık, size uzun zamandır ulaşamayan hislerin kapısını aralamak içindir. Yıllardır ertelenmiş duygularınız, hep başkalarına verdiğiniz enerjinin ardından kendi içinizde kalan sessiz oda. Belki yalnızlık, o odaya yeniden adım atmanız için bir fırsattır. Çünkü hayat bazen kalabalığı bilerek azaltır. Sizi cezalandırmak için değil, içinizdeki düzeni yeniden kurabilmeniz için. Sürekli başkalarını düşünerek geçen bir ömrün ortasında, belki ilk kez kendinizle karşılaşma zamanıdır bu sessizlik. Yıllarca çocuklar, eş, iş, sorumluluklar, herkes bir şey istedi. Siz de hep verdiniz. Kendi ihtiyaçlarınız, kendi duygularınız çoğu zaman en sona kaldı. Şimdi hayat biraz durduğunda, boşluk gibi görünen bu yalnızlık aslında size sunulmuş bir dönüş yoludur. Kendinize doğru, içinize doğru açılan bir kapı. Bu yüzden yalnızlık bir eksiklik değil, kendinize dönüşün ilk adımı olabilir. Peki bu adımı nasıl atarsınız? Sessizlik geldiğinde hemen bir ekran açmak yerine bir an durup o sessizliğin size ne anlatmaya çalıştığını dinlemeyi deneyin. Çünkü yalnızlığı düşman olarak gördüğünüz sürece ondan kaçarsınız. Ama onu bir savaş alanı olarak görmekten vazgeçtiğinizde en azından o kadar yorulmamaya başlarsınız. Ve daha az yorulduğunuzda biraz daha nefes alabilirsiniz. 2. Sessizliğin içinde kendi duygularını duyun. Hayat hızlı akarken sessizliği neredeyse hiç fark etmeyiz. Evde televizyon konuşur, sokakta korna sesleri karışır, telefon bir yerlerde sürekli titrer. Ama dışarıdaki bu gürültüden daha yorucu olan aslında içimizde biriken seslerdir. Derken bir gün hayat yavaşlar. Çocuklar kendi yoluna gider, işin telaşı azalır, ev yıllar sonra ilk kez bu kadar sessizleşir. O sessizlik, İlk anda insanın içine garip bir yabancılık gibi çöker. Çünkü sessizlik olduğunda uzun zamandır ertelediğimiz duygular yavaş yavaş yüzeye çıkmaya başlar. Oysa sessizlik sandığınız gibi bir boşluk değil, bize uzatılmış saklı bir hediyedir. Çünkü yıllarca herkesin sesine kulak verdiniz. Eşiniz ne ister? Çocuklar ne bekler? Kim neye kırılır? Kim neye sevinir? Hep dışarıdaki seslere göre hareket ettiniz. Peki kendi içinizdeki sesi en son ne zaman duydunuz? İşte sessizlik, o sese açılan kapıdır. Hayat biraz durduğunda, dışarıdan gelen tüm sesler azaldığında, kendi kalbinizin ne söylediği nihayet duyulur. Peki sessizlikte duygularınızı nasıl duyabilirsiniz? Önce gürültüyü bilinçli şekilde azaltın.
Bir süreliğine televizyonu kapatın, telefonu başka bir odaya bırakın. İlk dakikalarda huzursuzluk hissetmeniz çok doğaldır. Çünkü sessizlikle yeniden tanışırsınız. Ama birkaç dakika sonra sessizliğin ritmi gevşemeye başlar ve siz onun içine yavaşça yerleşirsiniz. Sonra nefesinizi dinleyin. Göğsünüzde hafif bir sıkışma mı var? Boğazınızda düğümlenen bir his mi? Karnınızda taş gibi bir ağırlık mı? Bunların her biri duygularınızın bedeninizde bıraktığı izlerdir. Onları bastırmaya çalışmayın. Sadece fark edin. Şu anda ne hissediyorum diye kendinize sorun. Cevap hemen gelmeyebilir. Zorlamayın. Bu soru içinizde bir süre dolaşır ve kendi zamanı geldiğinde sessizce cevap verir. Duygularınızı yargılamayın. Bu yaşta böyle hissedilmez demeyin. Her duygu yıllardır anlatamadığı bir şeyi şimdi sessizlikte size fısıldamak ister. Ve sessizliği küçük bir ritüele dönüştürün. Her sabah 5 dakika, her akşam yatmadan önce birkaç nefes. İlk günler zor gelir. Ama alışkanlık olunca biraz daha kolay gelmeye başlar. Bir süre sonra fark edeceksiniz ki sessizlik belki hala ağır gelir ama artık o kadar yabancı değildir. 3. Kendi kendinle barışmanın gücünü hissedin. Yalnızlık bazen en çok sessizlikle baş başa kaldığınız anlarda ağırlaşır. Gecenin bir vaktinde ya da sabah erken, herkes uykudayken içinizden tanıdık cümleler yükselir. Keşke daha iyi bir anne olsaydım. Keşke o an daha sabırlı davransaydım. Keşke o sözleri söylemeseydim. Bu cümleler bazen fısıltı olur, bazen kalbin tam ortasında ince bir sızı. Ama ortak noktaları şudur: İnsanı geçmişte tutar, bugünü ağırlaştırır. Kendinizi suçlamak kolaydır. Çünkü insan başkalarına gösterdiği merhameti nedense kendinden esirger. Bir dostunuz gelip hata yaptım dese onu sarar, anlamaya çalışırsınız. Ama sıra kendinize geldiğinde aynı hatayı yıllarca tekrar önünüze koyarsınız. Oysa gerçek şudur: geçmiş değişmez. O günler yaşandı ve geçti. Ama siz o anın bilgisiyle, o anın gücüyle, o anın şartlarıyla elinizden geleni yaptınız. Bugün bildiklerinizi o zaman bilmiyordunuz. Bugünkü gücünüz o günlerde yoktu. Bu yüzden kendinizi bugünün gözleriyle yargılamak, kendinize haksızlık etmektir. Şimdi yapabileceğiniz en güçlü şey, kendinizle barışmaktır. Geçmişi olduğu gibi kabul etmek. Hataların sizi kötü biri yapmadığını görmek. Sadece insan olduğunuzu hatırlamak. Keşke yerine o zaman demeyi deneyin. Keşke daha sabırlı olsaydım değil, o zaman çok yorgundum. Bu küçük değişim kendinize karşı adaletinizi geri getirir. Kendinize bir çocuğa konuşur gibi konuşun. Korktuğunda, yorulduğunda, hata yaptığında o çocuğa nasıl yaklaşırdınız? Aynı şefkati kendinizden esirgemeyin. Affetmek unutmak değildir. Geçmişi silmezsiniz. Sadece onu kendinize karşı bir silah gibi kullanmayı bırakırsınız. Ve bir gün fark edersiniz ki, kendinizle barıştığınızda yalnızlık eskisi kadar acıtmaz. Sessizlik sizi yargılayan bir düşman olmaktan çıkar. Yanınıza oturan sakin bir dost olur. 4. Değeri dışarıda değil, içinizde kurun. Yalnızlığın en ağır tarafı çoğu zaman sessizlik değildir. Asıl zor olan o sessizlikte içinizden yükselen sorudur. Ben hala kıymetli miyim? Çocuklar aradığında yüzünüz aydınlanır. Aramadıklarında ise içinizde bir ağırlık çöker. Torun geldiğinde ev ısınır. Gelmediğinde gün sanki eksik kalır. Bir komşu kapıyı çaldığında mutlu olursunuz, kimse uğramadığında kendinizi unutulmuş hissedersiniz. Fark etmeden kendi değerinizi başkalarının davranışına bağlarsınız. Onlar ilgilenirse değerli, ilgilenmezlerse sanki değersiz hissedersiniz. Ama dışarıdaki dünya sabit değildir. Çocuklar meşgul olabilir. Torunlar büyür, hayatları değişir. İnsanlar taşınır, zaman akar. Ve siz herkesin hareketine göre mutlu ya da mutsuz olursunuz. Bu yüzden yalnızlık bazen bu kadar acı vericidir. Çünkü değeriniz sizin kontrolünüzde olmayan bir yere emanet edilmiştir. Oysa
Değeriniz hiçbir zaman dışarıdan gelmedi. Hep içinizdeydi. Sadece uzun süre başkalarına bakmaktan kendinize bakmayı unuttunuz. Peki içten gelen değeri nasıl kurarsınız? Önce "ben değerliyim çünkü" diye başlayan cümleleri bırakın. Değerli olmak bir koşula bağlı değildir. İyi bir anne olduğunuz için değil, birilerinin sizi araması için değil, sadece var olduğunuz için değerlisiniz. Dışarıdan gelen ilgiyi bir hediye gibi görün. Geldiğinde sevinin. Ama gelmediğinde kendinizi eksik hissetmeyin. Hediye güzeldir ama hediye yoksa da bir şey kaybetmezsiniz. Bugün kimse aramadı ama ben iyiyim. Bu cümle basit görünür ama insanın iç özgürlüğünü büyütür. Kendinize iyi davranın. Beklemeden, bir başkasının sizi mutlu etmesini beklemeden, kendinize çiçek alın, sevdiğiniz bir yemeği yapın, bugün elimden geleni yaptım deyin ve iç sesinizi güçlendirin. Dışarıdan biri artık işe yaramıyorsun dediğinde içinizden sakin bir ses yükselsin. Ben hala buradayım, hala nefes alıyorum, bu yeter. Bunu fark ettiğinizde yalnızlık artık sizi yıkmaz, yıkamaz. Çünkü değeriniz başkalarının elinde değildir. 5. Küçük ritüellerle hayatı yeniden ısıtın. Yalnızlık dönemlerinde en çok fark edilen şey günlerin birbirine karışmasıdır. Sabah mı, akşam mı, haftanın hangi günü olduğu bile bazen belirsizleşir. Zamanın rengi solar, günler sessiz ve amaçsızmış gibi hissedilir. Oysa insan ritme ihtiyaç duyan bir varlıktır. Küçük beklentilere, küçük düzenlere, hayatı yeniden ısıtan küçük dokunuşlara. İşte ritüeller tam da burada devreye girer. Ritüel, sıradan bir hareketin bilinçle ve özenle yapılan halidir. Hayatın içinde kısa bir duraklama, "ben buradayım" diyen içten bir nefes. Bu ritüeller yalnızlığı tamamen ortadan kaldırmaz belki ama yalnızlığın içindeki soğukluğu alır. Güne anlam, kalbe sıcaklık, zihne düzen getirir. Peki hangi küçük ritüeller hayatı ısıtır? Her güne aynı küçük köşede başlayın. Bir pencere kenarı, aynı fincanda içilen bir çay, gökyüzüne kısa bir bakış, bu birkaç dakika günün kapısını sertçe değil, yumuşakça açar. Kısa yürüyüşler yapın. Her gün aynı saat, aynı yol bile olabilir. Adımlarınızın ritmi zihninizi toparlar. Hareket, yalnızlığın üzerine örtülen ince bir battaniye gibidir. Kendinize ait küçük bir alan kurun. Bir mum, bir bitki, sevdiğiniz bir fotoğraf. Sizi sakinleştiren, yalnızca size ait bir köşe. Orası gün içinde durup nefes aldığınız bir iç durak olur. Günü bir cümleyle kapatmayı deneyin. Uyumadan önce kendinize sorun. Bugün bana ne iyi geldi? Cevap bazen büyük bir şey olmaz. Bazen sıcak bir çorbanın kokusu, bazen bir tebessüm, bazen sessiz geçen bir an yeter. Bu küçük ritüeller hayatı yeniden ısıtan küçük ateşler gibidir. Her biri tek başına küçük görünür ama birlikte evinizin içini aydınlatır. Bir süre sonra fark edersiniz ki yalnızlık hala vardır belki ama artık eskisi kadar soğuk değildir. Çünkü siz küçük adımlarla hayatı yeniden ısıtmaya başlamışsınızdır. 6. Yalnızlıkla yaşamayı öğrenin. Bu noktaya gelindiğinde insan şunu anlar. Yalnızlıkla didişmek yorar. Onu sürekli açıklamaya çalışmakta, her gün yeniden aynı soruyu sormakta. Bazı duygular vardır. Ne tamamen çözülür ne de bir gün aniden yok olur. Sadece zamanla hayatın bir parçasına dönüşür. Yalnızlık da çoğu zaman böyledir. Üstelik bu dönem birçok insan için seçilmiş bir yol değildir. Hayatın doğal akışı içinde çevre seyrekleşir, alışkanlıklar değişir, ritim yavaşlar. İnsan, "ben bunu istedim" diyemese bile, "ben bunun içindeyim" demeyi öğrenir. Bu cümle çok şey düzeltmez ama insanın içindeki gerilimi azaltır. Bazı günler daha ağır geçer, içiniz daralır. Geçmiş daha sık uğrar zihninize. Bir şey eksikmiş gibi değil de sanki içinizde bir yer yorulmuş gibi hissedersiniz. Bu anlarda büyük cevaplar bulmak şart değildir. Hayatı baştan kurmak da, kendinizi ikna etmeye çalışmak da,
Bazen yapılabilecek en insani şey o günü olduğu gibi kabul etmektir. Bugün iyi değilim. Bugün içim sıkılıyor. Bugün biraz fazla geldi. Bu cümleler zayıflık değildir. İnsanın kendine karşı dürüst olmasıdır. Ve çoğu zaman dürüstlük bir rahatlama getirir. Çünkü insan kendini inkar ettiğinde daha çok yorulur. Yalnızlıkla yaşamayı öğrenmek, onu sevmek anlamına gelmez. Onu yüceltmek, romantikleştirmek ya da güzel bir şey ilan etmek de değildir. Bu sadece şu demektir: benim de zorlandığım günler var ve ben yine de hayatın içinde kalacağım. Zamanla fark edersiniz. Bazı sabahlar daha hafif olur. Bazı akşamlar daha az uzun gelir. Bazen küçük bir şey bile iyi gelir. Bazen hiçbir şey iyi gelmez. Bu iniş çıkışlar çok normaldir. Ve insan yavaş yavaş şunu öğrenir: her şeyi düzeltmek zorunda değilim. Her duyguyu hemen geçirmeye çalışmak zorunda değilim. Bazen sadece dayanmak, bazen sadece nefes almak, bazen de kendine bugün böyle diyebilmek gerekir. Bu büyük bir dönüşüm değil, bir zafer de değil. Sadece insanın kendisiyle daha az kavga ettiği, daha az sertleştiği bir hal. Ve bu hal yerleştikçe hayatın yükü biraz daha taşınabilir olur. Bugün birlikte yalnızlıkla ilgili 6 ayrı durakta durduk. Her biri hızlı geçilmeyen, zamana ihtiyaç duyan, insana acele ettirmeyen duraklar. Bir şeyi özellikle hatırlatmak isterim. Bu yol tamamlandı diye işaretlenecek bir yol değil. Bazen kendinizi ilerlemiş hissedersiniz. Bazen de sanki hiçbir şey değişmemiş gibi gelir. Bu yanlış yaptığınız anlamına gelmez. Bu sadece insan olduğunuz anlamına gelir. Bugün anlattıklarımızın hepsi size aynı anda uymak zorunda değil. Belki bazı cümleler sizde hemen karşılık bulur. Belki bazıları şu an için uzak kalır. Bu da doğal. Çünkü herkesin taşıdığı hikaye başka, yükü başka, zamanı başkadır. Eğer bu video size tek bir düşünce bıraktıysa onu küçümsemeyin. Bazen bir cümle insanın içindeki düğümü hemen çözmez. Ama o düğüme ilk kez dokunmasını sağlar. Ve bu bile bir başlangıçtır. Eğer bu sözler size bir şekilde dokunduysa videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu küçük jest bu tür içeriklerin daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı olur. Ve eğer sessizce düşünmeyi seven, acele ettirmeyen bir kanalda olmak isterseniz abone olmayı düşünebilirsiniz. Yorumlarda da birbirinizle konuşabilirsiniz. Bazen buradayım demek bile başka birine güç verir. Kendinize karşı daha yumuşak olmayı deneyin. Bugünü mükemmel geçirmek zorunda değilsiniz. Bugün sadece idare ediyorum diyebiliyorsanız bile bu bir değerdir. Biz bu kanalda yüksek sesle konuşmuyoruz. Hızlı çözümler dağıtmıyoruz. Kimseye şunu yaparsan her şey düzelir demiyoruz. Sadece birlikte durup birlikte düşünmeye çalışıyoruz. Bir sonraki videoda yine görüşeceğiz. Hoşça kalın.